Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz psikolojik danışman Elif Pelin Turhan. Elif Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugünkü konumuz gerçekten çok özel bir konu. Evlilikle ilgili konuşacağız. Evlilikteki iletişim problemleri nelerdir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Tabii ki. Evlilikteki iletişim problemlerini aslında 3 temel başlıkta inceleyebiliriz. Çatışmalı iletişim dediğimiz modelde her iki tarafta bir sorun hakkında konuşurlar, tartışırlar ve seslerini yükseltebilirler, birbirlerine kötü sözler sarf edebilirler ve birbirlerini incitebilirler. Fakat temelde sorunla ilgili konuşurken her iki tarafta birbirini aslında hiç dinlemez. Yalnızca bir savunma ya da saldırı söz konusudur. Ve ortadaki problem kurulan kırıcı cümlelerle de iyice büyüyerek ortada maalesef sorun olarak kalmaya devam eder. Bir diğer durumda da eşlerden biri tartışmak ister, konuşmak ister, konuyu açar sorunla alakalı. Ama bir diğer taraf konuşmaktan kaçınır. Bu konuyu konuşmak istemez. Bunu başka bir şeyle ilgilenerek yapabilir veya tamamen susabilir, kitlenebilir, hiç konuşmayabilir veya o ortamdan uzaklaşmak isteyebilir. Bu durumda da tartışmak isteyen taraf tabii ki tabiri caizse biraz çileden çıkar, biraz ağlama krizleri, sinir krizleri görebiliriz ve yine ortadaki problem büyüyerek devam eder. Bir de en büyük problemlerden biri iletişimsizlik dediğimiz durumdur. Yani ortada bir problem vardır fakat iki tarafta problemi görmesine rağmen nasıl olsa geçer, nasıl olsa ben bunu düzeltirim diye bakar ve problemleri halının altına süpürmeye başlar. Böyle bir durumda da bir anda bir problem patlak verir. Çok ufak bir şeyden sorun çıkar. Ve ne oldu bize diye bakarlar. Fakat o halının altına süpürdükleri problemler büyüyerek kocaman bir problem haline gelir. Tek bir büyük problemi çözmek çok daha kolaydır. Ama halının altına süpürülen o küçük problemleri çözmek hem zaman alır hem de çok daha zorlayıcı olur bizim için de aynı zamanda. Çünkü eşlerin bile bazen farkında olmadığı ve unuttuklarını düşündüğü birçok sebep çıkabilir irdelediğimiz zaman. Peki bu evlilikteki problemler ne zaman ortaya çıkıyor sıklıkla? Evlilikteki problemler evliliğin ilk başında ortaya çıkabiliyor. En sık gördüğümüz evliliğin başlangıç dönemleridir ve çocuğun dahil olduğu daha ara dönemlerdir diyebilirim. Evliliğin başında neden problem ortaya çıkıyor? Çünkü ilişkilerin de başında ilk başta salgılanan bir hormon vardır. Oksitosin hormonu dediğimiz hormon. Bununla birlikte dopamin gibi birçok hormon salgılanır. Bu aşk ilişkisi dediğimiz daha yakınlık durumunda daha fazla salgılanır. Bu oksitosin hormonu aslında annelikte de olan, annenin de emzirirken salgıladığı bir hormondur. Bu yüzden bağlanma hormonu, aşk hormonu deriz buna. Zaman içerisinde bu hormon normalize olur. Ve insanlar da evlendikleri zaman başka sorunlarla dışarıdan gelmeye başladığında, bu hormon da normalize olduğunda artık tartışma dönemleri başlar. Çünkü kişiler davranış kalıplarını ortaya koymaya başlarlar. Gerçekten kim olduklarını aslında göstermeye başlarlar. Bir de tahammülsüzlük başlar. Çünkü karşıdaki insanın problemlerini çok daha net görürüz. Yani görmediğimiz durumları, o hormonun salgılandığı o güzel cicim ayları dönemlerinde görmediğimiz bütün problemleri artık görmeye başlarız. Ve iki taraf da birbirine aslında diş geçirmeye çalışır. Yani benim istediğim gibi davransın, bu evlilik benim istediğim gibi yürüsün demeye başlar. Problemler aslında burada başlıyor. Ve erkekle kadın beyni aslında problem çözerken de çok farklı çalışıyor. Kadınlar daha çok probleme odaklanıyorlar. Problemin detaylarını konuşmak istiyorlar. Erkeklerse problemden ziyade çözüme odaklanıyorlar. Bu yüzden de zamana ihtiyaç duyuyorlar, geri çekilmek istiyorlar ve kendi kabuklarına çekilmek istiyorlar. Bu durumda da çatışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü bir taraf konuşmak istiyor, bir taraf da geri çekilmek istiyor. Bu durumda iki tarafın da birbirine bir adım gelmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin erkek konuşmak istemiyor. O anda sorunu çözmek konusunda kendini iyi hissetmiyor ya da düşünmek istiyor. Bu durumda eşe şunu söyleyebilir. Ben yarım saat ya da bir saat süre her neyse düşünmek istiyorum bu konuyla alakalı. Şuraya gideceğim yarım saat, bir saat ya da yan odaya geçeceğim ya da susacağım ama sonrasında gelip bu konuyu birlikte konuşalım. Ona bir süre verdiniz, nereye gideceğinizi söylediniz, ne yapmak istediğinizi söylediniz ve eşinizi rahatlattınız. Daha sonra döndüğünüzde bu konunun üzerine gerçekten onun da dinlenme ihtiyacını karşılayarak konuşursanız problemler çok daha rahat çözülecektir. Temelde yani erkekle kadının birbirinden farklı olmasından kaynaklı tabii ki bu sorunlar ortaya çıkıyor. Peki kıskançlık eşler arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor?
Kıskançlık dediğimiz konu aslında çok küçük, basit gibi görünse de maalesef günümüzde çoğu evliliğin bitmesine sebep olan bir konu. Kıskançlığın boyutu vardır. Kıskançlık minimal düzeyde gayet sağlıklıdır. Hatta bazı sorunları çözmemizi ve hırslanmamızı sağlar hayat içerisinde. Fakat bu aşırı boyuta geldiği zaman burada problemler başlıyor. Aşırı boyuttaki kıskançlığın fiziksel şiddete sebep olduğu, evlilikte duygusal şiddete sebep olduğu görülüyor ve ilişkileri gerçekten ciddi anlamda yıpratıyor. Bu durumun sebebine biraz odaklanmak gerekir. İnsan neden kıskanır? Ya karşınızdakine güvenmiyorsunuzdur, ya kendinize güvenle ilgili bir sorununuz vardır ve öz değerinizle alakalı bir problem vardır kendi içinizde. Veya şununla da karşılaşıyoruz, eşini kendinden üstün görenler. Yani ben eşime yeterli değilim, eşim benden daha üstün. Bunu da çok fazla görüyoruz aynı zamanda ve bağlanma problemi olanlar. Yani bağlanma ile ilgili bağlanma bozukluğu dediğimiz biraz daha negatif anlamda bir bağlanmadan bahsediyorum. Bu problemlerle genelde sıkça karşılaşıyoruz. Birini kıskandığınız zaman kontrol etmek istersiniz onu. Kontrol altında tutmak istersiniz. Kontrol ederek bir şey yapmasına engel olmaya çalışırsınız. Fakat şunu unutmamalıyız ki kontrol altında bir şey yapmayan biri rahat kaldığı anda zaten yapacaksa onu yapacaktır. Binde bir ihtimal için, yani böyle bir olasılık için evliliğinizi yıpratmaya değmiyor maalesef ve çok daha büyük sonuçlara sebep olabiliyor. Peki eşler arasındaki doğru iletişim dili nasıl olmalıdır? Bu konuda en önemlisi eşlerin birbirine ben diliyle konuşması. Yani suçlayıcı bir dille konuşmamaları. Örnek verecek olursam örneğin eşlerden biri eve geliyor, işten gelmiş, belki biraz da yorgun ve eşiyle çok fazla ilgilenmiyor. Eline telefonu alıyor, oturuyor ve eş ilgi istiyor. İlgi isteyen eş gelip karşı tarafı suçlamaya başlıyor. İşte sen zaten benimle ilgilenmiyorsun, sen zaten beni yeterince sevmiyorsun, sen çocuklarınla da ilgilenmiyorsun, ailenle de ilgilenmiyorsun gibi böyle suçlayıcı birçok cümle sarf ediyor. Bu durumda karşı tarafın geriye çekilmesine sebep oluyor. Ya tartışacak o kişi onunla ya da çekip gidecek, iletişimden kaçacak. Burada kullanılması gereken dil kesinlikle sen dilidir. İlişkide her durumda böyledir. Sen dili de şu demektir, karşındaki insana şunu söylemektir. Evet, eve geldiğinde yorgun olduğunu biliyorum. Ama benim seninle vakit geçirmeye ihtiyacım var. Ve ben senden ilgi bekliyorum. Aslında isteği net olarak dile getirmek. İlgi istiyorsunuz ve ilgi istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Bunu başka bir yoldan söylememeniz gerekiyor. Senden ilgi istiyorum ve seninle biraz vakit geçirmeye ihtiyacım var. Bunu söylediğinizde iletişimin yolunu açmış olacaksınız. Sağlıklı bir iletişim kurmaya başlamış olacaksınız aslında. Bu birincisi. Bir ikincisi de tehditler dediğimiz. Senden boşanırım. Böyle olursa ayrılırım. Bu tarz tehditler de çok fazla görüyoruz ve bu da çok yıpratıcı bir şey. Bu cümlelerin kullanılması, bir şeyi 40 kere söylersen olur mantığıyla gerçekten yıprana belli bir boyuttan sonra bir güven duygusu sarsılmasına, kişilerin birbirine olan saygısını yitirmesine sebep oluyor. Bu da çok sık karşılaştığımız bir iletişim sorunu ve bunun da çözümü bu cümleleri kesinlikle kullanmamak diyebilirim. Peki çocuk evlilik kurtarır mı? Çocuk evlilik kurtarmak gibi bir sorumluluğa sahip değildir. Bu çok yanlış bir kanı aslında. Yani çocuk yapın, evliliğiniz kurtulsun. Bir kere zaten kişilerin eş olmak için bile 10 kere düşünmesi gerekiyor. Ben acaba bir aile kurabilir miyim? Gerçekten bir eş olabilir miyim? Ben kendi kendime yetiyor muyum ki? Evlenmeli miyim diye düşünmeli. Bir de ebeveyn olmak için 20 kere düşünmeli. Çünkü başka birinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Çünkü ebeveyn olmak çok daha zordur. Ki kaldı ki zaten yolunda gitmeyen bir evliliği bir de çocukla birlikte düzeltmeye çalışmak başlı başına bir problem. Çünkü çocuk gelecek, çocukla birlikte sorumluluklar da yüklenmeye başlayacak. Bu sorumluluklarla beraber iki tarafta daha büyük krizler yaşamaya başlayacak. Zaten halihazırda çözülmemiş bir probleminiz var. Bir de üstüne başka sorumluluklar yüklendiği zaman olan maalesef çocuğa oluyor ve çocuk maalesef ayrılmaktan kaçamıyorlar insanlar. Zaten belli bir süre sonra ayrılacaklarsa o çocuk ortada kalıyor. Hatta bazen şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Buna bir kardeş yapalım bu çocuğa. Hani hem evliliğimiz kurtulsun hem de işte çocuğumuza kardeş gelsin. Bir de üstüne çocuğa soruyorlar. Sana kardeş yapalım mı? Kardeş ister misin diye. Çocuğun böyle bir sorumluluğu yok. Çocuk böyle bir kararı veremez zaten.
Daha sonra da çocuğa hatta diyorlar ki sen istedin ama kardeş senin için yapıldı. Yani bu inanılmaz büyük bir yanlış. Siz evliliğinizi kurtarmak için çocuk yaparak yalnızca çocuğunuza evliliği yanlış tanıtırsınız. Başka hiçbir şey yapmış olmazsınız ne yazık ki. Peki her evlilik kurtarılabilir mi ya da kurtarılmalı mı? Her evlilik kurtarılacak diye bir şey tabii ki yoktur. Bizim aile danışmanlığında aslında baktığımız şey kişilerin kendi psikolojik sağlıkları ve evlilik içerisindeki iletişimlerinin doğru olup olmadığı. Öncelikle biz evliliği bir çözümlemeye çalışırız. Problemler nelerdir? Dinamikler nelerdir? Kişilerin kendi içlerindeki problemleri nelerdir? Çözemedikleri. Ve bunlara bir odaklanırız. Bunları tamamını çözdükten sonra, tamamını gördükten ve doğru iletişim kurmaya başladıktan sonra doğru karar da verebilirsiniz. Yani aile danışmanlığına gelip boşanma kararı alan insanlar da oluyor. Çünkü boşanma kararı sağlıklı bir kararsa o da alınması gereken bir karar. Bizim temelde yapmak istediğimiz sağlıklı olan kararı aldırmak ve bunun için de sağlıklı bir beyinle düşünmelerini sağlamak eşlerin esasen. Burada eşleri ayrı ayrı da birlikte de aslında danışmayı alabiliyoruz. Ayrı ayrı kendi işlerinde problemleri varsa bunları ayrı ayrı da çözebiliyoruz. Bu da bir süreç. Fakat birlikte geldiklerinde her zaman için problemler daha hızlı çözüme kavuşuyor diyebilirim. Burada bir dipnot da vermek istiyorum. İletişimle alakalı özellikle bizim danışma sırasında da verdiğimiz bir egzersiz var. Bu egzersizi yapabilirler eşler. İletişim noktasında bir sorun varsa eğer karşınıza eşinizi alıp 3-4 dakika kadar sorun hakkında konuşmasını isteyin ondan. 3-4 dakika konuştuktan sonra hiç onu kesmeyin bu arada. Sadece anlamadığınız yerde soru sorabilirsiniz ama sen de şunu bunu yapmıştın tarzında cümleler kurulmaması gerekiyor. Eşiniz konuştuktan sonra onun cümleleriyle onu tekrarlayın ve deyin ki seni doğru anlamış mıyım? Bu gerçekten ortadaki sorunu detaylarıyla anlamanızı ve kavramanızı, birbirinizi anlamanızı sağlayacaktır. Sonra eşinizle yer değiştirin. Siz de 3-4 dakika bu konu hakkında kendi düşüncelerinizle konuşun. Bu sayede birbirinizi net olarak anlamış ve dinlemiş olacaksınız. Fakat 3-4 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Çünkü olay orada biraz daha yolundan sapıyor diyebilirim. Şimdi şöyle, aslında evlilik kurtarılma aşamasına geldiğinde artık zaten yolun sonuna gelinmiş bir durum. Aynen. Aslında öncesinde olmalı. Yani değil mi? Yani kişiler evlenmeye karar verdiklerinde aslında belki de bir evlilikle ilgili bir psikolojik danışmana gitmeliler. Belki de birbirlerine uyumlu olup olmadıkları. Şimdi nasıl ki evlilik öncesi bir sağlık taraması yapılıyor, değil mi? Evet. Aynı şey aslında bir psikolojik danışman tarafından da görülse, değil mi? Bir kanun olsa. Aynen öyle. Evlenirken de bunu yapmalı. Çocuk karar verdiğinde de özellikle bunu yapmalı. Gerçekten ebeveyn olabilecek miyim ya da çocuğum olduğunda ona nasıl davranmalıyım, nasıl iletişim kurabilirim? Bununla alakalı da kesinlikle bir destek almalılar. Buna zaten ilişki danışmanlığı diyoruz. İlişki danışmanlığına bireyler geliyorlar ve evet en sağlıklısı bu gerçekten. Bu insanlar birbirlerini evlenmeden önce tanırlarsa evlenip evlenmeyeceklerine de karar verirler ve böylelikle evlendikten sonra da böyle sıkıntılar yaşamak zorunda kalmazlar. Aslında evlilik olayı biraz da toplumda pek çok gençler tarafından bir aşk, meşk ve bir seremoni olarak görülüyor, değil mi? Ama sonrasında tabii olay ya hüsran oluyor. Aynen belki öyle. uzun süre birliktelik yaşamışlar. Evlenince bir anda büyüsü bozuluyor, aşkın büyüsü bozuluyor. Dışarıdan da etkenler geliyor hocam. Yani Tabii. dışarıdan ailelerin bir anda müdahalesi gelmeye başlıyor. Bir kere bu çok büyük Tabii. bir kriz ortamı. Bir taraftan çocuğun sorumluluğu geliyor. Onların hiçbiri gelmezse dediğim gibi iki taraf birbirini bir anda başka yüzlerini görmeye başlıyorlar. Ya diyorlar bu adam böyleymiş aslında. Böyle de bir huyu varmış demeye başlıyorlar ve diyorlar ki hayır bu ilişki benim istediğim gibi gitsin. Çünkü ben bunu istiyorum. Öteki de diyor ki benim istediğim gibi gitsin. O da kendi yoluna sokmaya çalışıyor ilişkiyi. Böylelikle ortada kaos oluyor. Biz bu yüzden aslında yeni evliliklerde çok gördüğümüz bir durumdur bu kaos ortamı, bu tartışma. Çok da doğal karşılıyoruz belli bir yere kadar. Yani evlendim, problemlerim var. Daha yeniyseniz çok normal. Çünkü çok sancılı bir süreç bu aslında baktığımızda. Peki evlilik öncesindeki bu yani evlilik danışmanlığı meselesi sizce ileride oturur mu?
ileride oturmasını temenni ediyorum. Şu anda biraz daha zaten oturmuş durumda. Biraz daha insanlar aile danışmanlığına doğru meyletmeye başladılar. Biraz daha ya ben sorunlu değilim, benim evliliğim sorunlu değil kafasından çıkmaya başladılar biraz daha. Çünkü biz genel olarak toplum olarak çok fazla iletişimde suçlayıcı dil kullanan bir toplumuz. Suçlayıcı sen dili, işte sen böylesin, şöylesin. Biraz daha bu dili kullandığımız için aslında iletişimi de bir noktada öğrenmemiz gerekiyor. Bunu her konuda öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda eksik olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Peki evli çiftlere şöyle bir öneriniz olur mu? Mesela sorgulama, suçlama, yargılama gibi bir üçlü triyattan bahsedebilir misiniz? Sorgulama, suçlama, yargılama bu konularda zaten evet Yani ne kadar konuşuldukça aslında olay biraz da tam tersi istikamette gidiyor. Yani siz aslında bir şeyi, bir buzdağını açığa çıkarıyorsunuz. olayın konuşulması, ya buzdağı olmadan konuşulması gerekiyor aslına bakarsanız. Konuşmaktan kaçtıkça o sorun bir buzdağı haline geliyor zaten. Küçük bir sorun ve bu söylediğim iletişim yöntemleriyle, işte dedim ya erkek kadın doğası tamamen farklı bu konuda. Bunu farkına vararak eğer o iletişimi kurarsanız oradaki problem devasa bir problem bile olsa emin olun çok kolaylıkla çözülebilir bir problem aslında. Ama onları ittiğiniz zaman, görmezden geldiğiniz zaman, büyütmeyeyim ben bu problemi dediğiniz zaman işin içinden gerçekten çıkılamıyor. Çoğu zaman o danışmadaki süreler de çok fazla uzayabiliyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Ben teşekkür ederim. çok güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Bugünkü program konuğumuz psikolojik danışman Elif Pelin Turhan idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.